Bir bakteri insanların hayatını değiştirmek üzere. Bakteri hava yoluyla bulaşıyor. Bakteriden etkilenen tüm insanlık öksürerek bunu başkalarına yayıyor. Pire gibi ufak yaratıklardan, ısırıklardan bile bulaşabilen bu bakterinin hala çaresi yok. Bakteriden etkilenen kişi ortalama 24 ila 48 saat içerisinde hayatını kaybedebilmekte. Veba ilk olarak 1347'de Kırım'da başlamıştır. 1353 yılında ise en yüksek seviyeye yükselmiştir. Günümüzde bile bazı bölgelerde hala etkisini devam ettirmektedir. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. 16. yüzyılda Venedik'te karantina uygulaması sırasında 160 binden fazla insan yaşamını yitirdi. İnsanlar korkunun ve tahammülün sınırında. Poveglia adasına gelen turistler burada hastalığı pik seviyeye ulaştırdı. Bu durum adanın zaman içerisinde karantina adası olmasına neden oldu. Veba salgını nedeniyle Poveglia adasına gönderilen toplamda 170 bin kişiden 160 bini adada hayatını kaybetti. 14. yüzyılda Avrupa'da milyonlarca insanın ölümüne neden olan kara ölüm veya kara veba olarak da anılan veba salgını Poveglia adasını son derece korkunç bir yer haline getirdi. Salgın yüzyıllar boyunca Avrupa'da tekrar ortaya çıktı. Sonunda ada veba salgınına yakalanan insanların gönderildiği bir karantina merkezi haline getirildi. Elbette adaya gönderilenlerin çoğu burada hayatını kaybetti. Böylece Poveglia adası, Ölüm adası veya Hayaletler adası olarak anılmış oldu. Adanın hikayeleri de hayaletlerle ve paranormal olaylarla dolu. Böylece Poveglia adası kötü şöhretini yüzyıllar boyunca korumaya devam etti. Hatta bir dönem adada kurulan akıl hastanesi yeterince korkunç olan bu adayı daha da kötü bir yer haline getirdi. Poveglia adası İtalya'daki Venedik'in lagünde yer alan 166 adadan biridir. Üstelik ada kötü şöhretine karşın son derece şirin ve küçük bir yerdir. Ya da bir zamanlar öyleydi. Adanın insan yerleşimine açılması ise oldukça eski tarihlere dayanıyor. Milattan sonra 5. yüzyılda Romalıların bölgede bir yerleşim yeri kurduğu biliniyor. Ayrıca Poveglia adası konumu itibariyle lagün içerisinde yer alan adalar arasında en korunaklı olanı. Ayrıca denizden gelen saldırılara karşı savunma yapabilmek için ideal bir konuma sahip. Hatta 14. yüzyılda Venedikliler tarafından adaya bir savunma kalesi daha inşa edildi ve adada bir karakol olarak kullanıldı. Ancak yine 14. yüzyılın başlarında veba salgını bu küçük adanın ölüm merkezi haline gelmesine sebep oldu. 1347 yılında başlayan veba salgını Avrupa'da karantina uygulamasına başlanmasına yol açtı. Venedik ise karantina konusunda özellikle hassastı. Çünkü Venedik 14. yüzyıldan itibaren önemli bir kültür ve ticaret merkeziydi. Bu nedenle salgın hastalıklar burada çok kısa sürede büyük yıkımlara neden oluyordu. Hatta 14. yüzyıldaki salgında şehir nüfusunun neredeyse yarısının yaşamını kaybetmişti. Poveglia adası 16. yüzyılda bir karantina merkezi haline geldi. Çünkü Venedikliler vebanın yıkıcılığını ve karantinanın önemini öğrenememişlerdi. Buna rağmen Poveglia adasının karantina merkezi haline getirilmesi temelde umutsuz bir çabaydı. Çünkü tarihin o dönemlerinde uygulanan karantina prosedürleri hiçbir tedavi içermiyordu. Bunun yerine salgına yakalanan insanları 40 gün geçirmeleri için bu adaya gönderiyorlardı. Hastaların iki seçeneği vardı: iyileşmek veya ölmek. Ne yazık ki Poveglia adası ev sahipliği yaptığı hastaların çoğuna mezar oldu. Adada toplamda 160 binden fazla insan hayatını kaybetti. 16. yüzyılda Venedik'te vebaya yakalanan veya benzer semptomlar gösteren herkes doğruca Poveglia adasına gönderildi. Adaya gidenler 40 gün boyunca izleniyordu. Bu 40 günlük takip ise çoğu zaman hastanın ölümüyle sonuçlanmaktaydı. Bu nedenle Poveglia adası kısa sürede devasa bir toplu mezar haline geldi. Adada her gün binlerce insan gömülüyordu. Görevliler cesetleri gömmekte çok zorlandılar. Bunun sonucunda ölülerin yakılmasına karar verildi. Poveglia adasında o kadar fazla ceset yakıldı ki bugün bile adanın topraklarından yarısından fazlası insan külleriyle dolu. Öte yandan gömülen veya ölen insanların yerine kısa sürede yenileri geliyordu. Her gün çok sayıda insan öldüğü halde bu küçük adada kapasiteden fazla insan vardı. Elbette bu durum adadaki hastaların son günlerini çok zor şartlar altında geçirmelerine neden olmaktaydı. 18. yüzyılda Venedik'e gitmek isteyenler bütün gemiler önce Poveglia adasındaki kontrollerden geçmeliydi.
Ayrıca şehirde salgın hastalığa yakalanan kişiler de yine adaya gönderiliyordu. Poveglia Adası 1777 yılında veba kontrol noktasına dönüştürüldü. Venedik'in herhangi bir salgın mücadele etmek için başvuracağı en büyük şehir yıllardır olduğu gibi yine Poveglia Adası'ydı. Ada 1814 yılına kadar karantina merkezi olarak da kullanıldı. Binlerce insanın yaşamını kaybettiği bu ada doğal olarak kötü bir şöhret kazanmıştı. Poveglia Adası, Venedik'te Ölüm Adası veya Hayaletler Adası olarak anılıyordu. Yerli halktan hiç kimse insan kemikleri ve külleri olan adaya ayak basmak istemiyor. Balıkçılar adanın yakınından geçmektense bu yolları uzatmayı tercih ediyorlar. Bazı insanlar adadan veba kurbanlarının sesini geldiğini daha iddia etmekte. 1922 yılına geldiğimizde adaya bir akıl hastanesi inşa edildi. Belki de Venedik halkı binlerce insanın yaşamını kaybettiği bu adada bundan sonra insanların sağlık bulmasını istiyordu. Ancak işler hiç de öyle olmadı. Kısa sürede hastanedeki insanlar üzerinde korkunç deneyler yapıldığı ortaya çıktı. Yani Poveglia Adası bir kez daha misafirleri için cehennemden farksız bir yere dönüşmüştü. Böylece adanın ölümlerle dolu tarihine yeni ölümler, hastalıklarla dolu tarihine yeni işkenceler eklendi. Akıl hastanesi 1968 yılında kapatıldı ve Poveglia Adası terk edildi. Poveglia Adası 2014 yılında satışa çıkarıldı. Büyük ihtimalle Venedik, korkunç mirasa sahip olan bu adayla ilişkisini tamamen kesmek istiyordu. Ancak ada için verilen teklifler doğal olarak çok düşüktü. Bu nedenle adanın satışı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Öte yandan ada uzun yıllardır ziyaretlere kapalı. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.